İşkodra'nın en canlı noktalarından biri olarak geçiyor burası. Alın sizlere günlük yaşam arkadaşlar. Bir tane börek istedim, yarım euro. Misafirperverlikleri hakkında birinci videoda sizlere söylemiştim. Hani şöyle makarna var, spagetti 6 euro. %98'i Karadağ'da kalıyor. Ton balığı 8 euro. Şöyle sosuyla beraber afiyetle yiyelim. Herkese selamlar, ben Fuat Diri YouTube kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bölümle karşınızdayım. Arnavutluğun İşkodra şehrindeyim. Karadağ sınırındayız şu anda. Tiran'dan sonra buraya geldim. Bu şehri merak ettim ve bu şehre zaten Karadağ yolu düşen herkes bu şehre uğramadan Karadağ'a geçmiyorlar. Ben de o insanlar gibi bu şehre uğradım ve Karadağ'a geçeceğim. Bir sonraki videomuz Karadağ'dan gelecek. Buraları gezeceğiz. Ben dün geldim buraya, gerçekten hayran kaldım. Çok güzel, yani böyle bir havası güzel, şehir güzel geldi bana. Burada bir tane büyük bir göl var, denizi var, nehri var, tarihi kültürü var ve insanları da çok değişik geldi bana. Diyorum, bu hostele ben gecelik 8 euro ödüyorum. Dün akşam geldim. Sizlere bu videoda göstermek istiyorum. Tamamen tavsiye, öneri. Buraya geldiğinizde kesinlikle gelin, burada kalın. Pişman olmazsınız. Konum itibariyle mükemmel bir yerde. Yani böyle sanat sokağı dediğimiz bir sokak var, buradan geçiyor. İnsanlar geçiyor, araba falan buradan geçmiyor, motor geçmiyor. Ve her yer birbirine çok yakın. Yemek var, restoran var, kafe var, bar var vesaire. Hepsi yürüme mesafesinde ve 50 metre 100 metre civarında. Bakalım bizi nasıl bir gün bekliyor. Hazırsanız videoya geçelim. İlk başta sizlere hosteli göstermek istiyorum. Bakın, ben burada yatıyorum. Burası benim yatağım. Burada da başkası yatıyor. İçeride yataklar var. Şu anda insanlar içeride olduğundan dolayı gösteremiyorum. Orası da burası gibi. Ama içeride 8 tane falan böyle bir yatak var. Şöyle 2 tane tuvalet, buzdolabı, oturma alanı vesaire. Haydi şehir turuna çıkalım. Kahvaltı dahilmiş bu hostelde. 8 euroya kahvaltı dahil. Bakın, böyle bir restoranı var. Sizlere dışarıyı göstereyim. İşte teras üst tarafta, şöyle göstereyim. Burası böyle dolu oluyor burası akşamları. İnsanlar gelip geçiyor. Kafelerde oturuyorlar. Restoranlar falan var. Burada da içecek bir şeyler içebiliyorsunuz. Burası da hostele bağlı. Hostelin banyosu da hemen burada. Banyoya girmek için aşağı iniyorsunuz. İnsanlar falan oturuyor. Banyoya girip çıkıyorsunuz. O biraz değişik geldi bana. Şöyle hosteli de göstereyim. Bu şekilde. Ben kahvaltı yapmadım. 7 ve 9 arasıydı kahvaltı. Bu caddenin adı Idomeni Caddesi. Cole Idomeni Caddesi olarak geçiyor. İşkodra'nın en canlı noktalarından biri olarak geçiyor burası. Adını ise ünlü Arnavut sanatçısından alıyor. Bu Arnavut'un ünlü bir sanatçısıymış, oradan alıyor. Yani burası dediğim gibi restoranların, rengarenk binaların olduğu bir yer. Yaya caddesi, insanların buluştuğu, şehrin ruhunu görebileceğiniz bir yer. Ve sabah erken saatleri olmasına rağmen yine çok kalabalık. Yani ben bu Arnavutluk'ta bunu gördüm. Arkadaşlar, sabahları dop dolu oluyor. İnsanlar dışarıya atıyor kendilerini. Yemek yiyenler, kahve içenler, kahvaltı yapanlar vesaire. Yani her yer dop dolu, böyle kafelerde, restoranlarda. Esnaflar erkenden iş yerlerini açıyorlar. Sizlere bu camiyi göstermek istiyorum. Arnavutluğun en büyük camilerinden biri. Yeni yapılan bir cami. İşkodra'nın en ünlü caddesindeyiz şu anda. Hem diğer tarafta da yürüyüş yeri var. İnsanlar giriyor. Araba kesinlikle giremiyor. Bu tarafa da araç giremiyor. Yasak. Bu caddede Cole Idomeni. Cole Idomeni'nin hemen yanında Ebubekir Camisi var. Abi her yerde müzik olsun ya. Vallahi müzik olmazsa olmaz. Müzisyenler de onları çekince hemen para istiyorlar, para koy diye. Bakın, bu cami, Ebubekir Camisi 1995 yılında yapılmış bir cami, yeni yapılan bir cami. 2000 kişilik bir kapasitesi var bu caminin. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir, iyisinizdir, sağlığınız iyidir. Ben dün akşam bu tarafa geçmedim. Dün akşam birazcık yürüyüş yaptım sağa solu görmek için. Hostele ilk girdiğimde bana hemen içecek ikram ettiler. Mesela dolapta veya içecek, viski, bira, meyve suyu ne içmek istersiniz diye, ücretsiz dedi bana. Ben de meyve suyu istedim. Bana nar suyu sıktı.
Hemen taze bir şekilde nar suyu sıktı verdi bana. Nar suyunu içtikten sonra yürüyüşe çıktım. Çok müzik var arkadaşlar. Umarım telif yemeyiz ya. Her kafede, her restoranda önünden geçince müzik çalıyor. Ben bir kahvaltı yapacağım. Kahvaltı yapmadım. Şeyde de yapmadım, hani hostelde de yapmadım kahvaltı dahil olmasına rağmen. Bir dışarıda yapalım kahvaltı, börek bir şeyler yiyelim. Ben böreği Tiran'da yiyordum, ıspanaklı peynirli börek. Çok ucuz. Yani fiyat performansı olarak iyi. Burada bir de şeyler de gördüm ben arkadaşlar. Yani burada ben dün akşam yemek yedim, pizza yedim. Pizzayı ben 3,5 euroya yedim. Büyük bir tane pizza, orta boy, margarita yedim. Çok güzeldi ve bence fiyat olarak da çok iyi. Tiran'da 4,5'tan aşağı pizza yoktu. 4,5 eurodan. Alın sizlere günlük yaşam arkadaşlar. Sizlere buradaki günlük yaşamı gösteriyorum. Hatta böyle fiyatlar yazarsa sizlere fiyatları da göstermek istiyorum. Bakın burada fiyatları yazıyor bu şekilde. Makarna var. Makarna 6 euro diyebiliriz. 6 euro, 6 euro. Şöyle 5 euro var. Şöyle 6 euro. Şeyler de, restoranlar da, yapılar da çok güzel. Yani böyle iştah açıcı. İnsanın canı burada sıkılmaz. Ben yani yarım saattir buraları geziyorum. Diğer tarafta da aynı şekilde restoran var. Devam ediyor. Rengarenk binalar arkadaşlar. Bakın burası bir ATM ve bir tane kafe. Kafe bar. Burada hep kafe bar olarak geçiyor. Restoran, kafe bar. Bir tane börek istedim. Yarım euro. Ispanaklı ve peynirli yokmuş. Hazır değilmiş. Yoğurtlu börek bu. Ben de değişiklik olsun diye yoğurtlu börek deneyeceğim. Bakalım bunun tadı nasıl. En azından değişik bir börek denemiş oluruz. Yoğurtlu falan dedi, bilmiyorum. Kaymak da olabilir. Yoğurtlu börek. Sizlere buradaki fiyatı gösterdim. Fiyatlar bu şekilde. Margarita 3,5. Kocaman bir orta boy geliyor. Ben dün akşam yediğimde bir dilim gelecek zannettim de orta boy geliyor. Büyük, kocaman. Zor bitiriyorsunuz. Tekrardan meşhur caddeye geldim. Yavaştan insanlar kalkmış. Bir de şunu fark ettim ben geçerken de, kahvaltıya giderken de, şimdi kahvaltıdan sonra gelirken de insanların yoğunlukla espresso içtiklerini fark ettim. Ben de burada bir tane espresso içeceğim. Şöyle oturayım bir tane masaya. Bir tane espresso içelim. Bakın insanlar espresso içiyor. Arka taraftaki insanlar da espresso içiyorlar. Kruvasanla beraber içiyorlar, tüketiyorlar espressoyu. Bakın şöyle içerideki fiyatları göstereyim. Bakın bu pasta 2. Yani 2 euro, 2 euro, 2 euro. Şöyle 2 euro. 2,5 euro. Böyle 1,5 euro var. Pastalar var, kruvasanlar var. Kruvasan 1,5 euro, 1,2 euro. 1,5 euro. Sir, can I get one espresso? Yes, sir. Yes. You can sit over here right now. Sit, yeah. Okay. Thank you. Bir tane espresso içelim burada. Biraz da kendime gelirim. Arkadaşlar, kahve kültürü Arnavutluğa İtalya'dan geldi. Özellikle 1990'lardan sonra İtalya'dan göçler, ticaret, kültür etkileşimden sonra arttı bu kahve kültürü. Espresso da İtalya'nın en köklü kahvelerinden biri. İnsanlar işe gitmeden espresso içerler. İşten sonra, yemek arasında veya öğle arasında espresso tüketiyorlar ve espresso ile beraber sosyalleşiyorlar da insanlar aynı zamanda. Ve fiyat performansı da çok iyi. Şu anda benim içtiğim espresso kahve 80 cent, yani yaklaşık 40 lira falan herhalde. Şöyle bir espressoyla kendi kendime date'e çıktım, sosyalleşmeye çıktım. Afiyet olsun. Bir de arkadaşlar, özellikle İtalya hemen karşımızda. Adriyatik denizi var aramızda. Yani kıyı şeridine çok yakın Arnavutluk. Yani buradan yaklaşık gemiyle 1,5 saat falan herhalde. 1 saat belki. O kadar yakın. Ayrıca bunu söylemeden de geçmek istemiyorum. Belediyenin kurmuş olduğu Wi-Fi var. Her yerden Wi-Fi çekiyor. Çarşıda bile gezerken internete bağlanabiliyorsunuz burada. Ve oturduğunuz kafelerde de internete rahatlıkla bağlanabiliyorsunuz. Arnavutluk'ta ben internet almadım. SIM kartı veya eSIM falan almadım. Birinci video izleyenler bilirler. Uygulamadan almıştım. 60 dolarım boşa gitti. İnternete bağlanabiliyorum her yerde. Bende Apple'ın kendi haritası var. Çevrim dışı kullanabiliyorum. Tabii bunu öncesinden harita indirmeniz gerekiyor.
Misafirperverlikleri hakkında birinci videoda sizlere şey söylemiştim. Hani insanlar biraz çok samimi gelmedi bana, misafirperverliklerini görmedim, misafirperver olduklarını düşünmedim. Fakat buraya geldikten sonra o düşüncem değişti. Bir de sizlere şunu da söylemiştim. Belki fikrim değişir, başka birilerini görürsem vesaire diyerekten. Ama buradan birkaç tane yerde bir şeyler içince, bir şeyler yiyince onu fark ettim. İnsanlar gerçekten yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bence burası Tiran'dan daha uygun fiyat performansı olarak. Ben onu rahatlıkla, içtenlikle söyleyebilirim. Bir de ben 8 euro demiştim sizlere, gecelik kalıyorum. Siz 2 kişi gelirseniz, tekli eşinizle beraber geliyorsanız, buraya aileyle geliyorsanız, kişi başı 20 euroya bir otelde kalabiliyorsunuz, bir odada. 25-20 euro, hatta 15 euroya mutlaka kişi başı olarak bir oda tutabileceksiniz. Bir de yemekleri görüyorsunuz zaten, yemek fiyatlarını gösteriyorum sizlere. Benim hostelim hemen burada. Şu gördüğünüz beyaz bina hostel üst tarafta. Şöyle göstereyim sizlere. Biftek var 10 euro. En pahalı 15 euro var. En ucuzu 5 euro. En ucuz yemek 5 euro. O da ne? O da şu köftelerden. 5 euro yazıyor. 500 lek, yani ben 500 leki, yani 100 leki 1 eurodan hesaplıyorum. Şöyle makarna var, spagetti. Spagetti 6 euro, 4 euro var spagetti. 3 euroya spagetti var. İçeceklerden en pahalı 4 euro. En pahalı içecek. En ucuz içecek de 80 cent yani. Kahveler en ucuzu 80, en pahalısı 2 euro. Bakın margarita 3,5 euro. Margarita dediğim gibi bir dilim gelmiyor. Şöyle büyüklükte geliyor. Ben dün akşam dediğim gibi yediğimde bir parça bekliyordum da bayağı büyük bir parça geldi. Burada böyle döner var. En ucuzu 2,80 euro. En pahalısı 3 euro. 3,5 euro. Şöyle pizza var. Yine 3,5. Aynı şey zaten. Yani bu şekilde arkadaşlar, ekranı durdurabilirsiniz. Belki ben gözümden kaçmış şeyler olabilir. Şöyle göstereyim sizlere. Ekranı durdurarak fiyatlarına bakabilirsiniz. Asgari ücret 500 Euro'dan falan başlıyor. Ben dün akşam hosteldeki çalışana sordum. Bizzat kendisinden duymak istedim. Bir de Tiran'da da sormuştum aynı şeyi. 450-500 Euro demişlerdi bana. Yani bu yükselebiliyor. 1000 Euro, 1200 Euro, 1300 Euro'ya kadar çıkabiliyor. Günlük 15-20-25 Euro arasında çalışıyorlar. Buradaki insanlar kafelerde artık işe göre değişiyor dedi bana. Özellikle onu vurguladı, işe göre değişiyor. Ama dedi ki bana en az 15 Euro'dan başlıyor. En az 15 Euro. Kaç saat çalıştıklarını bilmiyorum. Hatta dedi 8, 12, 14 saat, o da değişiyormuş. 6 saat kaç saat çalışıyorsa ona göre para alıyor. Buradaki kira fiyatları, yani burada yaşamak istiyorsanız 200 Euro'dan başlıyor. Merkezde farklı. Merkezin dışında fiyatlar değişiyor. Bilginiz olsun. Bana dedi ki merkezi tutarsan en az dedi 500 euro, 450 euro, 400 euro arasında değişiyor. Fakat dedi merkezin dışında bir ev tutarsan 200 eurodan falan başlıyor dedi bana. Aylık kirası. Arnavutluğa gelmek için vize gerek yok. 90 güne kadar Arnavutluk'ta kalabiliyorsunuz, seyahat edebiliyorsunuz. Uçak biletleri değişiyor arkadaşlar. Uçak biletleri gidiş dönüş 6.000-5.000 arasında değişiyor. Tek dönüş de bazen 5.000 oluyor. Tek dönüş belki 2 oluyor falan. Bu mevsimine göre değişiyor. Kovalamanız gerekiyor özellikle. Fiyatlara bakmanız gerekiyor. Hangi aylarda, hangi tarihte ucuz oluyor. Skyscanner diye site var. Oradan fiyatlara bakabilirsiniz ama fakat aktarmalı uçaklara lütfen dikkat edin. Benim yaptığım hatayı yapmayın. Ben Skyscanner'dan ilk defa başıma geldi. Aktarmalı uçak seçtim. 500 TL daha ucuz diye. Onu seçtim. Uçak Viyana'ya gidiyor. Viyana'dan Tiran'a geliyordu. Viyana'ya gideceğim için benden vize istedi check-in işleminde. Yapamadım, gidemedim. Çok uğraştım, olmadı. Hatta Ajet beni göndereceklerdi. O riski alacaklardı. Ben vazgeçtim sonrasında. Çok böyle beklemek istemedim. Artık böyle bunaldım orada havalimanında 3 saat beklerken. Aman dedim boş ver, gittim. Yani hakikaten oradaki çalışan ilgilendi. Belki de olacaktı ama ben vazgeçtim ya. Ben sabah uçaktan indim. 3 saat boyunca havalimanında bekliyordum. Bir de beklemeyi hiç sevmiyorum. Öyle olunca da vazgeçtim. Şu anda
Arnavutluğun en büyük hatta Balkanların en büyük gölüne gidiyoruz. Sizlere gölü göstereceğim. Çok büyük bir göl varmış burada. Şimdi oraya gidiyoruz. Yürüyerek gidebiliyoruz her yere. Ben yürüyerek gideceğim. Sağa solu görmek için. Dikkatimi çeken bir şey olursa sizlere anlatırım. Şöyle geçerken şunu da göstereyim sizlere. Kocaman bir dürüm. Bunun tanesi ne kadar acaba? 2,5. Okay. Chicken or? Chicken. All chicken. Hepsi tavukluymuş. Pizza. Şey var. Okay. Thank you. 2,5 euro arkadaşlar. Bir tanesi. Bence çok iyi. Yani hem büyük hem de 2,5 euro. Bana çok uygun geldi. İşte Balkanların en büyük gölü İşkodra Gölü. Bu gölün daha %1'i bile değil yani şu anda nehir olarak görüyoruz burayı. Daha ileride göl biraz daha ileride yani böyle ormandan falan gitmemiz gerekiyor. Şuradan böyle arabayla ta diğer tarafa gitmem gerekiyor. Çok uzakta kalıyor. Yaklaşık 5 kilometre yürümem gerekiyor. Gölün tamamını görmek için. Hemen şu en uzaktaki ağaçların arkasında büyük göl var. Gölün dediğim gibi İşkodra Gölü olarak geçiyor. Bu yüz ölçümü 368 kilometre kareymiş bu gölün yüz ölçümü. %98'i Karadağ'da kalıyor. %2'si ise Arnavutluk'ta. Burada en meşhur yemek ise buradan çıkan sazan balığıymış arkadaşlar. Ve buradaki söylenenlere göre, internette yazılana göre buradaki gün batımı çok güzelmiş. Birazdan bu kaleye çıkacağız. Bir de yukarıdan İşkodra'yı göreceğiz. Yukarıdan bakalım İşkodra nasıl görünüyor. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey değinmek istiyorum. Ben bisiklet süren çok insana, yaşlı insanlara denk geldim. Bir de turist insanlar da var. Kafile olarak geziyorlar. Ortalama yaşları 60-70 yaşlarında. Bisiklet kullanabiliyorlar. Onca yolu yürüyebiliyorlar. Tırmanıyorlar. Kale yukarıya mesela şu yukarıya gitmek için bir tırmanış olması gerekiyor. Biz 40 yaşımıza geldiğimizde bırakın bisiklet falan sürmeyi. Yürüyemiyoruz bile 40 yaşımızda. Hava da çok güzel. Yani ben buraya kadar yürüdüm. Merkezden buraya yaklaşık 3 kilometre, 3,5 kilometre falan yürüdüm. Hiç sıkılmadan yürüdüm ya. Hem havası güzel hem de sağa solu izleyerek geldim. Bakın önümden gelen insanlar, onlar da bisiklet süren insanlar. Şimdi bisikletlerden inip böyle yavaş yavaş yürüyorlar. Köprünün ve gölün keyfini çıkararak geziyorlar insanlar. Karşı taraftan buraya geldim. Karşıya geçtim. Şöyle kestirmeden kaleye çıkılıyormuş buradan. Hello. Hello. Fakir bir bölge arkadaşlar. Yani evler falan. Gecekondu evleri. Buradan kestirmeden 1,5 kilometre yürüyeceğim. Tırmanacağım yani. Arabaların yolundan da çıkabiliyorsunuz. Buradan da kestirmeden çıkabiliyorsunuz. Şöyle çalılıkların arasından kaleye çıkacağız. En kestirme yol. Haritada bile bu yolu gösteriyor yani inanılmaz bir şey. Apple'ın kendi haritasında bu yolu gösteriyor bana. Şu anda Rozava Kalesi'ndeyim arkadaşlar. Bu Rozava Kalesi milattan önce 4. yüzyıla kadar uzanıyor tarihi. Osmanlı döneminde bu kale askeri üs olarak kullanmış. Yukarıdan şehri ve gölü görebiliyorsunuz. Bakın İşkodra Gölü ve İşkodra şehri. Ta oradan yürüdüm buraya kadar. Düşünün ne kadar yürüdüğümü. Şu anda ezan okunuyor. Böyle bir manzarası var. Rozava efsanesinin en bilinen hikayesi de 3 kardeş bu kaleyi yaparken, inşa ederken duvarları sürekli yıkılmış. Oradan geçen bir derviş de eşlerinizden birini kurban ederseniz, eğer kalenin içine gömerseniz o zaman kale ayakta kalır demiş, yıkılmaz demiş. 3 kardeşten birinin eşi Rozafa'yı duvarlara gömüyorlar. Kolları ve göğsü dışarıda kalıyor bebeklerini emzirmek için. Böyle de bir efsane var. Öyle gömmüşler Rozafa'yı ve Rozafa Kalesi de oradan geliyor. Adını oradan almış. Değişik hikayeler var arkadaşlar. Yani ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Benim görevim sizlere böyle ilginç hikayeleri
anlatmak, aktarmak. Canlı canlı duvara gömülmüş Rozava. Küçük kardeşinin, en küçük kardeşinin eşiymiş bu. Ayrıca bu kale Osmanlı döneminde askeri üs olarak kullanılmış. Şehri yukarıdan görmek, izlemek için. Bu tür kaleler genellikle savaş kaleleri değil de daha çok böyle gözetleme kaleleri olarak geçiyor. Çarşıya doğru giderken bir market gördüm. Şöyle göstereyim. Dışarıdaki içecekler dikkatimi çekti. 80 cent. Şöyle içecekler 80 cent. 1 euro 90 cent. 1 euro 90 cent. Şu içecekler 90 cent. Bu şekilde. Şöyle içeri girmişken bebek bezleri var. 1.750 yani 17 euro. 12 euro. Bu gördüğünüz bebek bezi. 15 euro. Ben hızlı geçiyorum. Durdurabilirsiniz. Tuvalet kağıdı. 3,5 euro diyebiliriz buna. Markette müzik var. Umarım telif yemeyiz. Şöyle mısır unu herhalde. Mısır unu 1 kiloluk. 1,5 euro diyebiliriz. 1,5 euro. Ton balığı 8 euro. Üçlü. 3 tane mi var? Evet 3 tane 8 euro. Şöyle makarna var. 1 euro makarnalar. 1 euro, 1 euro, 1 euro böyle. Yağa bakalım. Yağın 1 litresi 1.80 cent. 1,5 euro diyebiliriz aslında. 2 euroya var. 2 euro. 2 euro. 5 litrelik ne kadar? 6 euro diyelim. Meyve suları var. 1.90 cent, 1.90 cent. Böyle 1 litreleri 1.90 cent'ten başlıyor. Fanta var. Bu Fanta 85 cent, 85 cent, 85. Coca-Cola 85. Bu cipsin fiyatı 1,5 euro. Cipsler pahalı geldi bana. Şöyle alkoller var. 1,5 euro diyelim buna. 1.80 cent, 1 euro. Şöyle 1.80 cent. Markalarını bilmiyorum. Bira olduklarını düşünüyorum. Red Bull var. 1,5 euro Red Bull. Şöyle büyük bir Red Bull. Böyle fiyatlar. Genelde burada vakit geçirdiğinizde, tatil yaptığınızda gidersiniz bir Red Bull içersiniz, bir kola içersiniz, Fanta, su içersiniz, ne bileyim. Alkol kullanıyorsanız bira, şarap vesaire var. Zaten alkoller çok ucuz. Yani evde bir şeyler yapmak istiyorsanız da kaldığınız hostellerde makarna tarzı işte makarnaların fiyatları da göstermiş olduk böylelikle bu videoda. Bir de şunu söyleyeyim sizlere, ben bir yere seyahat etmeden önce günlük en yüksek ne kadar harcayabilirim onu hesaplarım. Mesela hostele 10 euro ayırdım. 10 euro yemeğe ayırdım. 10 euro da günlük ulaşıma ayırdım. Toplamda 30 euro. Günlük 30 euro ayırdım ben buraya. Burası olsun, karada olsun vesaire. Zaten karada çok pahalı. Karada günlük konaklama sadece 30 euro. O biraz sıkıntılı. Nasıl olacak bilmiyorum. Orada çok para harcayacağım sanırım. Yani buna göre hesap yapabilirsiniz. Ben örnek veriyorum, 10 euro yerine 8 euro ödedim konaklamaya. Yemeğe 10 euro yerine 5 euro ödüyorum bazen. Yani sabahları 1 euroya kahvaltı yapıyorum. Sonra akşam üstü de 3 euro 4 euroya yemek yiyorum. 5-6 euroya bitiriyorum günü. Ulaşıma hiç para vermiyorum. Gördüğünüz üzere ben bu videoda para harcamadım. Sadece kahve ve kahvaltıya para verdim. Onun dışında ne ulaşıma ne de başka bir şeye para harcamadım. Kaleye bile para vermedim. 4 euro istedi benden. Çıkmak istemedim arkadaşlar. Yani ekonomik gezmeye çalışıyorum. En aza indirmeye çalışıyorum harcamalarımı. 4 euro oraya vereceğimi şimdi gideceğim güzel bir dürüm döner yerim, bir şeyler yerim, bir pizza yerim, bilmiyorum. Buranın bir yemeğini yerim 3-4 euroya daha iyi. Gelinle damat. Şöyle bayraklar koyuyorlar arabaların önüne. Arkadaşlar şu anda bir pizzacıya geldim. Böyle bir pizza istedim. Yarım saatte geldi. Şu boyda bir pizza. 20 santimmiş. 20 santim olanı istedim. 3.3 euro. Yani 3 euro diyebiliriz buna. 3 euro. En ucuzu 2,5 euro. En pahalısı 16 euro. 22 euro var. Böyle değişiyor. Çok acıktım, çok açım. Hemen yemek istiyorum. Afiyetle yiyelim. Ben çok acıktım. İnanılmaz derecede acıktım. Yani sabah bir yoğurtlu börekle idare ettim. O kadar yol gittim geldim. 14.100 adım atmışım. Şöyle sosuyla beraber afiyetle yiyelim.
Çok güzel. İçinde susam var, yeşillik var. Şöyle bir sos katmışlar üstüne. Hafif böyle sarımsaklı. En iyi pizzanız hangisi? Onu yemek istiyorum dedim. Moka'yı önerdi bana ama keşke biraz daha büyük olsa. Ebatı çok küçükmüş. 20 santim, bu kadar küçük olduğunu bilmiyordum. Şöyle bir 40 santim olsaydı, biraz daha doyurucu olsaydı daha güzel olurdu. Çok böyle doyurucu değildi ama olsun. İçecekle beraber toplamda 5 euro falan ödedim. Yeni ülkede, yeni videoda görüşmek üzere. Karadağ'a gidiyoruz. Yarın Karadağ'a gideceğim. İlk video olacak. O videoda sizlere Karadağ'a nasıl gidilir, giriş prosedürleri nelerdir, neler soracaklar, hostelde ne kadar para harcayacağım, ne kadar günlük ne kadar vereceğim hostele, onlardan bahsedeceğim. Yemekler, fiyatlar, Karadağ çok pahalı diyorlar. Ben biraz baktım, araştırdım, gerçekten pahalıymış. Kaç gün kalabileceğim bilmiyorum ama kaldığım sürece sizlere Karadağ'ı anlatmaya ve göstermeye çalışacağım. Elimden geldiğince, dilim döndüğü kadar sizlere anlatıp göstereceğim. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, hype puanı vermeyi unutmayın. Kanalıma eğer hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.